Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle gözlük tutucu olarak bahsedilmiş olan üründen birlikte örüyor olacağız. Ben kağıt iple çalıştım ve amigurumiye uygun olan bir naylon içerikli bir iple çalıştım. İkisi de aynı tarif arkadaşlar. İkisinin sayıları da aynı. Farklı ip içerikleriyle ürünlerin farklılaşabildiğini biliyoruz. Bu yüzden size bu videomda bu şekilde bir çalışma yapmak istedim. Genellikle zaten farklı içerikteki iplerle çalışmalarımı gösterme gayretinde bulunuyorum. Şimdi kağıt iple örmüş olduğum bu ürünü gözlük tutucu olarak kullanmaya çok uygun. Ölçüleri de çok uygun. Ölçülerini de vereceğim, sayılarını da vereceğim size. Minimal olanı da aksesuar tutmak için kullanabilirsiniz. Ben masa üzerimde çalışmalarımın yanında kullanacağım. İlmek belirleyiciler bırakabilirsiniz içerisine. Bunu aynı zamanda bir iğnelik olarak da kullanabilirsiniz ki ben o şekilde kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ölçülerinden bahsedeyim size. Şöyle görmüş olduğunuz kağıt iple örmüş olduğum tutucu yaklaşık 20 santim uzunluğunda, en olarak da kulaklar dahil yaklaşık 12 santim oluyor. Şöyle arkasından da göstermiş olayım ürünü size. Mühürleme ile gözlere takmış oldum ben. Dilerseniz tamamen kırıp gözleri yapıştırabilirsiniz. Kilitli göz olarak tercih edebilirsiniz. Keçeden de yapıştırma şeklinde kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze, kullanım tercihinize kalmış durumda. Kağıt iple tercih etmiş olduğum bu ürüne pamuklu bir amigurumi, orta kalınlıkta amigurumi ipliği ile burun ve göz detayları eklemek istedim. Diğerinde de dediğim gibi yine amigurumiye uygun naylon içerikli bir ip. Orta kalınlıkta bir ip, tabanda kahverengi olarak kullandığımız ama beyaz olarak kullandığım daha ince kalınlıkta bir ip. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü aksi takdirde aynı kalınlıkta olduğu zaman çok büyük duracaktır. Yine burada da mühürleme olarak kullandım. Ön bir tanıtım olduğuna göre de bir de malzemelerimizi görelim. Kağıt ip olarak arkadaşlar şöyle birazcık bozuldu. Çile halinde alıp sardığım ipleri kullanıyorum ben. Bu şekilde bir kağıt ipim var. Yumuşak olmasına dikkat ederseniz daha rahat örersiniz. Simli olarak bir ip tercih ettim. Kağıt ip 30 gram bir ip çok yeterli oluyor arkadaşlar. Size bilginiz olsun. Bu örmüş olduğumda 20 gramlık kadar bir ipten çıkmış oldu. Yine arta kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir projeyle buluşmuş oluyoruz. Şöyle amigurumiye de uygun naylon içerikli bir ip tercih ettim. Kalınlıklarını şöyle göstereyim size. Bu şekildeki ipler kullanıyorum. Siyah ip olarak da orta kalınlıkta bir pamuklu ip tercih ettim. Beyazı da aynı şekildeydi. 2,20 tığım var. İğnem, makasım. Büyük çalışma için 12 milimlik gözleri kullandım. Diğerinde de 8 milimlik gözleri kullandım ben. İlmek belirleyicilere ihtiyacınız olacak. Ürünü örerken yapacağımız teknikle herhangi bir açıklık olmayacak. Çok güzel bir taban örmüş olacağız. Bunu çantalarınızda da taban olarak kullanabileceksiniz bu modeli arkadaşlar. İşinize yarayacak bir teknik bilgi olmuş olacak. Yine videomuz içerisinde de tekniklerden konuşuyor oluruz. Hazırsanız o halde hadi gelin örmeye başlayalım. Kahverengi ipimle zincir çekerek başlıyorum. Şöyle ipimi alıyorum ve bir kilitleme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi ikinci zincirden başlayarak devam edeceğiz. Şu ikinci zincirim. Zinciri biraz yan çeviriyorum. Şu gördüğüm kesik çizgiler halindeki ilmekleri alarak başlayacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ikinciden başlıyorum ve buraya 1, 2, 3 tane sık iğne dolduruyorum. Hemen buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Şöyle buraya ilmek belirleyicimizi hemen takalım. Burayı kaybetmiyoruz.
Şimdi 16 tane sık iğne yapacağız. Yine arkadaki kesik çizgilerdeki ilmekleri kullanıyorum. 1, 2, 3. Alması birazcık uğraştırabilir belki. 4. Ama pürüzsüz bir geçiş için, yani aralarının açılmaması için gerekli. 5, 6, 7, 8, 9, şöyle tutalım, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi sonuncusunda yine 3 defa yapacağız. Aynı yere 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Bak, şimdi karşısına geçiyorum. İlkinden başlayarak 16 sık iğne daha yapacağım. Bu kez ikisini alıyorum, bakın. Şu ilki birazcık daraldı. Hemen onu alıyorum. 1. Bakın, gördünüz mü? Karşılıklı. Şu şekilde bir zincir oluşturmuş olduk. Şimdi ikisini bir alarak ilmeklerimizi tamamlayacağız. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. 5. Bakın, şöyle göstereyim. Herhangi bir açıklık yok arada. Dönüşler de çok muntazam oluyor. Şimdi 16 sık iğnemi tamamlıyorum. Ve başa kadar ilerliyorum. Bir üst sıraya çıkarken neye dikkat edeceğiz onu göstereceğim. Kağıt iple yapacaksanız eğer, elinizle şekillendirerek, düzelterek örgünüze öyle devam edin. Mesela şu şekilde yaparak devam edin. Evet, son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi bakın, son sık iğnemize de bir ilmek belirleyici takacağız. Karışmaması için mutlaka takın arkadaşlar. Şu benim son sık iğnem. Şimdi taktım. Şimdi şu ilk sık iğnemizden başlayarak devam edeceğiz. Şuradan. Nasıl yapacağım? Tığımdaki ilmeğimi çıkarıyorum. Şu ipimin üzerinden ilmeği arkaya alıyorum. Tığımda ve aynı yerden şöyle önden arkaya tığımı geçirip ipi alıyorum ve bir sık iğne yapmış oluyorum. Bakın, üst sıraya bu şekilde çıktık. Şimdi 3 defa arttırma yapacağım. Aynı yeri bir kez daha yapıyorum, o yüzden 2 sık iğnemi yapmış oldum. Şu ilk sık iğnemize hemen bir ilmek belirleyici takalım. İp kullanacağım bunun için. Üst sıralarda da yürütmek daha kolay olacak ipi. Diğerlerini çıkarmayacağım. Şöyle hemen geçiriyorum. Şimdi bir tane arttırmamızı yaptık. Hemen yanından bir ikinci arttırmam. Hemen yanından bir 2 üçüncü arttırmamızı yapmış olduk. Şunun arasını açayım. Şöyle şu tarafa çevireceğim. Onu da çıkarmıyorum. Şimdi 16 tane sık iğnemizi yine örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi 3 tane arttırma daha yapıyorum. Birinci arttırmam, aynı yere 2 defa batıyorum. İkinci arttırmam, aynı yere 2 sık iğne yapıyorum. Üçüncü arttırmamı da yine aynı iki yere 2 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Karşı tarafına geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar dönüşleri göstermek istiyorum. Bakın. Pürüzsüz, herhangi bir delik yok. Çok güzel bir taban olacak. 7, 8, 9, 10. Düzeltiyorum. 11, 12, 13. Tabii zorlayacak. 14, 15. Şimdi şu kırmızı belirleyicimi çıkarıyorum bir. 16. sık iğnemi yapacağım. Söküldü, tekrar ördüm. 16. Şimdi bakın şu ipin olduğu yere yine birleştirme yapacağım. Nasıl yapıyorum? Tığımdan çıkardım ilmeğimi. Şöyle arkadan öne doğru alacağım. Evet, sıkıştıracağım. Ve aynı yerden çekeceğim. Bir sık iğnemi yapacağım. Şimdi bu sırada bir öreceğiz, bir arttıracağız. O yüzden hemen yanındakini de arttırıp sonra ilmek belirleyicimi takacağım. Bakın bir tane ördüm, bir tane arttırdım. Şimdi hemen ilki kaybolmasın diye ipimi geçiriyorum. Bunları mutlaka yürütün arkadaşlar, yoksa sıralarınız karışabilir büyük ihtimalle. Bakın şurada, çünkü geçişlerdeki ilmekleri karıştırmanızı istemiyorum. Daha sonrasından sayılarda sıkıntı yaşarsınız. Hemen şu buradan döndük geldik. Sonuncu ilmeğimi, ilmek belirleyicimi takıyorum. Şöyle kaybolmasın. Şimdi bir tane örmüş, bir tane arttırmıştık. Yine bir örüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğe 2 tane yapıyorum. Bir ördüm, bir arttırdım. İkinci kez yaptık. Şimdi üçüncü kez yapacağız. Bir öreceğiz. Hemen yanındakinde 2 tane örüp arttırmış olacağız. Şimdi tekrar karşıya geçiyorum. Şunu çıkarabilirim artık. Ama diğerini çıkarmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sık iğnemizi ördük yine. Şimdi başlıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 defa yaptık. Şu ipimi biraz açıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Tamamladım. Karşı tarafa geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın ilmek belirleyicime de 16'yı çalışacağım. 16. Tığımdan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir kez daha göstereyim. İlmek belirleyici ipimin olduğu ilmekten çekiyorum, ilmeğimi arkaya alıyorum. Şöyle takayım. Ve aynı yerden ipimi öne alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 2 öreceğim, bir arttıracağım. Aynı şekilde döneceğim 16 sık iğne ile.
2 öreceğim, 1 arttıracağım. 16 sık iğne ile geleceğim. Sonra 4 öreceğim, 1 arttıracağım. 16 sık iğne, 4 öreceğim, 1 arttıracağım. 16 sık iğne tamamlayacağım. Bir de 5 öreceğim, 1 arttıracağım. 16 sık iğne, 5 öreceğim, 1 arttıracağım. 16 sık iğne. Elinizde toplam 74 adet sık iğneniz olmuş olacak. 74 sık iğneye ulaştıktan sonra ne yapacağız? Onu göstereceğim. Hemen hızlıca örüp gelelim. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, döndüm geldim, tamamladım arkadaşlar. Elimde şu anda 74 tane sık iğnem var. Şöyle göstermek istiyorum tabanı da. Bunu çanta tabanı olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde zincirle başlayacağınız bütün ürünlerde değerlendirebileceğiniz bir teknikle daha pürüzsüz bir görüntü elde edeceksiniz. Bakın, dönüşlerde herhangi bir boşluk yok. Arada herhangi bir boşluk yok. Çok muntazam bir duruşu oluyor. Şimdi devam edelim. 5 ör 1 arttır yapmıştık. Şimdi bu sırada bu göstermiş olduğum birleşme tekniğini kullanmıyorum. Yine alıyorum, ilk sık iğneyi kaçırmıyorum tabii. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bütün sık iğnelere birer tane ilmek kaydırma yapıyorum. Toplamda 74 adet ilmek kaydırmamızı yapacağız. Bakın, ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum, ipi alıyorum, tığımdaki ilmekten geçiriyorum. İpi alıyorum, tığımdaki ilmekten direkt geçiriyorum ve bir ilmek kaydırma yapmış oluyoruz. Hepsinde birer tane. Şu şekilde bir kenar dönüşü yapmış olacağız ve yükseleceğiz bunun üzerine. Yükselmeyi nasıl yapacağız? Sıra sonunda da onu göstereceğim size. İlmek kaydırmalarımı tamamladım. Şimdi bakın, şurada oluştu sık iğne sıramız. Örgünün ön yüzüne geldi. Bu ilmeğin arka ilmeğini kullanacağım. Şöyle arka ilmeğini alıyorum. Örgünüzü yan çevirdiğinizde bir ilmek daha göreceksiniz. Onu da alıyoruz. Bakın, 2 tane ilmeğim olmuş oldu. Tığımda arasından ipi geçirip sık iğnemi yapıyorum. Arkasındaki ilmeği alıyorum ve yan çevirdiğimdeki hemen yanındaki ilmeği alıyorum. İkisinden bir sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle. Zaten hemen göreceksiniz yanındakini de. İkisini bir alıyorum. Şöyle ipim katı ayrıldı. Hepsine birer adet sık iğne çalışıyoruz. Toplamda 74 adet sık iğne olmuş olacak. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Döndüm geldim, tamamladım. Bakın, burada nasıl bir birleştirme yapacağız? Biz ilmek kaydırmayla geldiğimiz sırada sık iğne ile yükselmiştik. Şimdi tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle bir kesiyorum. Kullanmayacağız artık. İpimizi devam ettirmeyeceğiz. Bu parçamızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Bakın, dönüş yaptığımız işlemle şöyle bir dönüş elde etmiş olduk. Yükselttik. Hafif bir kıvrılma elde etmiş olduk. Şimdi bu ipimi çıkartıyorum ve iğneme takıyorum ucunu. Şimdi bir tane sık iğneyi atlıyorum. Bir sonrakine önden arkaya doğru çekiyorum. Sonra geliyorum. En son bu sık iğnemin içinden geçiriyorum ve şöyle çekiyorum. Bakın, pürüzsüz bir dönüşle bitiriş yapmış olduk. Zincir devam ediyor. Şöyle gösterebiliyorum galiba. Düzeltelim. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk ve ipimi de saklayıp bitireceğim. Şöyle aralardan yürütelim. Ve çekiyorum. Keseceğim. Bakın, ipimi de yürüterek geldim. Bu kesinlikle bir kolaylık sağladı. Onu da çekiyorum ve tamamlamış oluyorum. Alt parçamız tamamlandı. Şimdi kulaklarla devam edelim. Kulak için bir sihirli halka yapacağım.
Orta parmağımdan ipi çeviriyorum. Şöyle ipi alıyorum. Bir tane kilitliyorum. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyorum. Sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Yalnız birleştirmeyeceğiz. Bu şekilde bırakacağım. Bakın. Şöyle ipimi arada yürüteceğim. Arkaya doğru atıyorum. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Arada yürüterek saklayacağım. İlk sık iğnenin içine hemen 1, 2 sık iğne yapıyorum. İkincisine 1, 2 sık iğne yapıyorum. Her birine çift sık iğne yaparak sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 1, 2. Her birine 2 tane. Son 2'yi de yapacağım. Şurada bir sık iğnem var. Onu da hemen 1, 2. Şimdi şöyle çekiyorum, biraz yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde bir yarım daire oluşturuyoruz. Aradan tekrar şöyle bir kilitliyorum. İpimizi kesebiliriz artık. İğnem de yanımda geldi. Geriye dönüyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum her bir sık iğnenin içerisine. Şurada. Etrafını bu şekilde dönüyorum. Son 2 tane. Şimdi şöyle bir tane kilitliyorum ve ipimi uzun kesiyorum dikiş için. Ve çekerek kilitlemiş oluyorum. Şurada ipim uzun kalmış, onu da alıyorum. Evet. Şimdi tamamlamış olduk. Bundan bir tane daha çalışacağız. Öncelikle dikişini nasıl yapıyorum göstereceğim. Şu başlangıç noktasına dikiyor olacağız. Şu ipimi tam bu hizada olmasını istiyorum. Dikişini de görelim. Bakıyorum, örgümün ön yüzü burası. Şuradan başlıyorum. Hemen son sıradan yapacağım. Bir tane kulaktan alacağım. Bir tane taban kısmından alacağım ve dikeceğim. Şöyle bir sabitleyelim. Bir tane taban kısmından alıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Kulaktan alıyorum. Şöyle dairenin içerisine geldim. Tabana ilerliyorum. Karşılıklı olarak dikişini yapıyorum. Evet, bir kulaktan bir tabandan alarak şu şekilde tamamlamış olduk. Bakın böyle duracak. Hemen şurada kilitliyorum ipimi. Ve bu ipi saklıyorum. Aynı şekilde bir kulak daha örüyorum ve dikişini yapıyorum. Ardından burun örgüsüyle devam edeceğiz. İkinci kulağın dikişini de tamamladım. Şu şekilde bir kavisimizi elde ettik. Bakın. Kulaklarımızı da tamamlamış olduk. Şimdi burun yapımıyla başlayalım. Şimdi burun kısmı için örmeye başlayalım. İnce kalınlıktaki beyaz ipimle şöyle sihirli halka yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnemi yapıyorum. Sihirli halkamı çekiyorum, kapatıyorum. Ve ilk sık iğnenin içerisinden ilmek kaydırma yaparak başlayacağım. Şöyle ipimi araya alıyorum. Çekiyorum ipimi. Tığımdaki ipimden geçiriyorum. Bir sonrakinden örmeye başlıyorum. 1,
2. İlk sık iğnemin içerisinde 2, ikinciye 2. Yani her birinde arttırma yaparak bu turu tamamlayacağız. 3 tane yaptım. 6 tane sık iğnem oldu. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 6 ile başlamıştık. Hepsinde çift yaptık. 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir üst sırada şöyle bir ilmek belirleyici koyacağım. Şu ipimi alayım. İlk sık iğneme 3 tane sık iğne yapacağım. 1, aynı yere. 2, 3. Aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sonrakine bir sık iğne, hemen yanındakine bir arttırma yapıyorum. Bu işlemi 5 kez yapacağız. Bir ör bir arttırma işlemini 5 kez yapacağız. Birinciyi yapmıştım. Bir ör, bir arttır, 2. Bir ör, bir arttır, 3. Bir ör, bir arttır, 4. Bir ör, bir arttır, 5. Son bir tane sık iğnem kalıyor. Ona da bir sık iğne yapıyorum. Toplamda 19 sık iğnemiz olacak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi bu sıradan başlangıcında bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir ördüm, bir arttırdım, bir tane daha ördüm. Geri kalan ilmeklere birer sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sık iğnemi de tamamlamış oldum. Toplamda 20 sık iğnemiz oldu. 4 sıra boyunca 20 sık iğneyi kaybetmeden her bir sık iğneye, her bir ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde öreceğiz. 4 sıra boyunca 20 sık iğnemi örüp geliyorum. Dört sıramızı düz ördük, tamamladık. Şimdi bu sırada 10 tane azaltma yapacağız. Şöyle ilmeklerimin ön tarafından alıyorum, azaltıyorum. Alıyorum, azaltıyorum. İkinci azaltmamı yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi az miktarda elyaf dolumu yapalım. Şöyle tığımın arkasının yardımıyla dolduruyorum. Bakalım. Her tarafını dolduğundan emin oluyorum. Tek bir yere toplanmasın. Şöyle biraz yassılaştıracağımız için yeterli. Şimdi 10 sık iğnemiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 5 tane de azaltma bu sırada yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonuncusunu tığımdaki ilmekten geçirdim ve kesiyorum. Şimdi iğne yardımıyla toparlayacağım.
Şöyle dışarıdan tüm ilmeklerden geçirerek pürüzsüz bir kapama yapacağız. Şöyle çekiyorum, kapatıyorum ve uzak bir yerden çıkartıyorum ve düzeltiyorum. Şöyle birkaç yerde sabitliyorum. Ve kesiyorum. Kapamamızı da yaptık. Şöyle şeklini verelim. Evet, bakın. Şimdi şu arttırma yaptığımız bölümler üst tarafa gelecek. Hemen orayı buluyorum. Şurası. Bakın şu şekilde bir şekli var. Evet. Burunu buraya çalışacağım. Hemen bunun için siyah renkli ipimi alıyorum. Şöyle bir miktar. Yani şöyle arkadan bir yerden ortadan çıkartıyorum. Tam sihirli halkanın ortasından. Şu arttırmadan alıyorum ve çalışacağım burada. Şöyle buradan şöyle alıyorum ve yapacak olarak ayarlıyorum kendime. Bakın 3 tane sık iğne kullanmış oldum. Bunların içini dolduracağım. Şimdi en baştakini tekrar geliyorum. Oradan bir tane daha yapıyorum. Ortadakinden bir tane yapıyorum. Boşluğa da orada iplerimi kaydırıyorum. Yeterli olacak 2 tane. Hemen şuradan da bir tane daha alalım. Evet, bakın oldu. Şimdi buradan şuraya 3. sıraya denk gelmiş oluyor. Geçiş yapıyorum. Şöyle bir ağız işleyeceğim. Bakın. Şöyle dönsün istiyorum. Şöyle. Şimdi buradan geliyorum. Şu orta kısımda bakın tekrar çıkacağım. Orada bir sabitleyeceğim ipimi. Şöyle alıyorum alttan. Aynı yerden. Sonra tam karşılığından çıkıyorum ki diğer tarafını yapabileyim. Şöyle düzeltiyorum. Buradan geliyorum. Şuradaki aradan çıkacağım bu kez. Şöyle. Bakın şuradan tekrar alacağım. Şöyle sabitleyeceğim. Şu ipimle buluşturacağım arkada. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi düğümlüyorum ucunu. Böyle iğnemin yardımıyla uzak bir yerden çıkartıyorum. İçeriye de çekmiş oldum. Ucunu kesiyorum. Diğerini de şuradan alabilirim. Kalan kısmını da keseceğim fazlalığını. Bu taban kısmı altta kalacak. Yapıştıracağız çünkü ördüğümüz tabana. Evet. Şöyle tamamlamış olduk. Şöyle bir bakalım. Şöyle konduracağız. Şimdi gözleri çalışalım. Ardından göz takalım. Şimdi beyaz renkli ipimle bir sihirli halka çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıkıştırıyorum. Çekip kapatıyorum. Döne döne örebilirim. Görünür bir yerde değil. İlk sık iğnemi hemen arttırmayla başlıyorum. 2, 3, 4. Hepsine 2 tane. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve bitiriyorum.
Kesiyorum ipimi, kısa keseceğim. Şöyle bir sonrakinden arkaya çekeceğim. Şöyle de ilmeğin içinden geri getirebilirim. Bu da bir teknik. Bakın bitirmiş olduk. Şimdi bu iplerimin uçlarını kesiyorum. Şimdi şu kısımda göz takacağım. Birleştirme yerinde. Şurada. Şimdi 8 numara gözlerimi aldım. Göz takacağız. Şimdi şu ikinci sıradan genişletiyorum. Gözümü buraya takacağım. Kilitli gözümü. Evet, takmış olduk. Şu ipleri şöyle içeride tutacağım. Fazlalıklarını kesiyorum. Yapıştırabilirsiniz. Şimdi nereye yapıştıracağımızı hemen göstereceğim size. Bakın. 1-2 sıra. Şurası uygun. Yine siz de kendi göz kararınıza göre belirleyip takabilirsiniz. Şuradan şöyle bir yer açıyorum. Şöyle takacağım. Bakın. Şu şekilde takacağız. Hemen diğerini de hazırlıyorum. Şimdi diğerini de hazırladım. Onu da takalım. Şöyle bakalım. İkinci sıradan takmıştık. Şöyle bir deneyelim. Evet. Arkalarını nasıl kapatacağız? Onları da göstereceğim size. Şu şekilde. Çok da sevimli bir hal aldı. Eşit olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkalarını arkadaşlar ben mühürleme tekniğiyle kapatacağım. Şöyle tamamen oturttuktan sonra çakmak yardımıyla yakıyorum. Ama çok dikkatli olmanızı da öneririm. İpe alev değmesin. Hemen eriyor zaten. Ve tamamlıyoruz. Evet, bakın. Şu şekilde düzeltmiş olduk. Dilerseniz kilitli gözle de kapatabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Ama dediğim gibi önleminizi almanız lazım. Evet. Tamamladık. Dilerseniz buraları yapıştırabilirsiniz tek steril yapıştırıcısıyla. Ben sıcak silikon kullanacağım yapıştırma işlemleri için. Hemen buraya silikonla yapıştırmamı yapıyorum. Şöyle silikonumu erittim. Ve hemen ortalayarak şöyle yapıştırıyorum. Biraz bekleseniz yeterli. Ve tamamlamış olduk. Bir projemizin daha sonuna geldik arkadaşlarım. Bu şekildeki içeriklerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki projemden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.